kavuşturana şükür. Hoş geldin yayınıma Onur Akay. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok şükür Bilal abicim, mutluyum. Yine Evet, Bilal Özcan TV'de senin gibi duayen bir gazeteciyle bir cumartesi akşamı birlikte olmak, sizin o güzel izleyicilerinizle, takipçilerinizle buluşmak çok keyifli, çok mutlu ediyor beni Bilal abicim. beni de mutlu ediyor. İzleyiciler de çok mutlu oluyorlar seni izlemekten, senin yorumlarını dinlemekten. Senin o kaliteli yorumların, güzel Türkçenle ve sanatçı e, farkıyla anlattığın, yorumladığın magazini dinlemek izleyicilerime büyük keyif veriyor. Bunu da zaten hep söylüyorlar. Sana da söylüyorlar, senin gıyabında bana da söylüyorlar. Ve biraz evvel girdiğim Çok tanıtımda teşekkür ederim. rica ederim. Biraz evvel Instagram'a girdiğim postta yazdığım gibi biz seninle magazin gibi magazin konuşuyoruz. Magazin gibi magazin yapıyoruz. İzleyicinin merak ettiği gerçek magazin konularını konuşuyoruz. Sevgili Onur Akay, neler yapıyorsun? Şimdi biraz orada havalar da kışa doğru değil mi? Kale, Tabii, kaleferler yanmaya başladı. Akçak'ta da. kaloriferlerimiz evet yanmaya başladı. Bir haftadır yanıyor Bilal abicim. Daha yeni yeni yanıyor zaten. Ee, Yine de burası hiçbir zaman sıfırın altına düşmüyor ama çok yağmurlu bu Yağmurlu. aralar. Evet. Terasımız bile sıcak, kaloriferli, kapalı teras olduğu için. Maşallah. Ama tabii yakmasak bile hala hava çok güzel ama bizim bebişler kuşlar olduğu için onları da paylaşacağım bu akşam. Sana da göndereceğim. Gönder lütfen. Yumurtalar var. Yine yumurtladı kuşumuz, dişi muhabbet kuşumuz. 6 yavrusu yumurtadan çıkmıştı. Annesi besliyordu. Onlar da yuvadan çıktılar. Böyle kuş cenneti gibi oldu. Hepsinin tabii yeri de hazır. Değerli dostlarımıza hediye edeceğiz. Bir Ne güzel. tanesini kendime ayırdım tabii. Çok tatlı Kendin bir tane ayırdın. böyle kanarya sarısı. Çok güzel. Bir tane de Afram'a ayırsana. Bir tane de onlara ver ya. Onlar da Ayırayım. baksınlar. Onlar da Tamam, baksınlar. vallahi ben annesine hediye edeyim bir tane. Vallahi Evet, Afra evet. Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in bir tane ismini de Afram koysunlar. Şimdi iki yumurta var. 9 yumurta falan yapıyor. Geçen 9 yumurtadan 6 yavru büyüdü Bilal abicim. Ben böyle bir şey hiç daha önce bakmadım. Yani muhabbet kuşlarımız oldu. Yine böyle bir kere daha böyle yavrular çıkmıştı Ortaköy'deki evde. Fakat hani böyle bir arzum da yoktu. Hediye geldi. Birdenbire de e, yumurtlayınca yuva aldık. Şimdi tabii bakmak zorundayız tabii. Çok da tatlılarmış. Çok da hoşuma gitti. Leo da onlarla oynuyor. Leo'nun kafasına konuyorlar. Çok güzel. Leo da biliyorsunuz sevgili Onur Akay'ın çok tatlı köpeği. Leo da birazdan zaten sesini duyurur bize. Ve bu arada arkadaşlar yazıyorlar yurt dışından, Türkiye'den, yurt dışından her yerden yazan insanlar var. Polonya'dan biraz evvel bir mesaj gördüm. Özbekistan'dan, Güney Afrika'dan, İspanya'dan çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden izleyicilerimiz var. En son geçen gün Ne saydım. güzel. Dün de bir Hindistan'dan bir izleyicimiz oldu. Yazdı bize buradan. 73 ayrı ülkeden izleyicimiz var. Bu da büyük bir mutluluk tabii. Onurcuğum hepsi de seni tanıyorlar. Hepsi de seni tanıyorlar. Senin ismin Ben de de artık tanımaya başladım bazı böyle sıkı takipçilerimizi. Yorumlarını hep okuyorum, görüyorum Bilal abicim. evet. Sizin canlı yayınlarınızı da ben her zaman izliyorum. Altındaki Teşekkür ederim. yorumları okuyorum, videoların. Sonradan da olsa hep izlerim. Gece işim bile olsa gelince uyumadan önce izlerim Bilal Özcan TV'yi. Teşekkür ederim ve şimdi Brezilya'dan bir dostumuz, arkadaşımız yazıyor. Hola Brezilya, hola Brezilya. BİPA'da Rusya'dan ya da Bulgaristan'dan Kiril alfabesini çözemiyorum hala. Ve bütün dostlara hoş geldin diyoruz. Sevgili Onur Akay'la magazin konuşacağız ve elbette Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i de konuşacağız dostlar. Onur Bey
Yine her zamanki gibi haklı çıktınız diyor. Servin işi sağlam. Lydia Fransa'dan bizi ikimizi kalple birleştiriyor, kalp yolluyor sana ve bana. Hatice Çoruh iyi akşamlar diyor sana ve bana. Ayşenur Yıldırım da burada. Sevgili Onur Akay, her zaman haklı çıkmak nasıl bir duygu? Alayım senden cevabını. Abicim, kaynaklarla, araştırmalarla yapılan haberler her zaman tabii ki doğru çıkar. E, inanmayanlar olacaktır. Tabii ki çok güzel bir duygu. Zaten ben doğru bilgi aktarmak için, böyle insanlara doğruyu söylemek için bu işi yaptım yıllardır. Çok seviyorum doğru haberi vermeyi. Ama tabii ki sosyal medyada inanmayanlar, linçleyenler oluyor Bilal abicim. O her zaman olur. Her zaman olur. Bir dürüst olup da inanmayanlar, muhalif olanlar, onlara saygımız sonsuz ama bir de kasıtlı Tabii, olarak hakaret etmek için, linçlemek için yayına gelip de inanmadığını belirtenler, söyleyenler var. Zaten arada onlar burada söyleyemeyeceğimiz kötü kelimeleri de yazıyorlar. Onları ise Caner, moderatörüm Caner hiçbir zaman evet. yaşatmıyor. Hemen engelliyor. Bir şekilde yok ediyor Caner. Evet. Peki. O zaman başlayalım haberleri konuşmaya ve daha sonra da Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili Onur Akay'ın son olaylarla ilgili fikrini de soracağız arkadaşlar. Onun görüşlerini de alacağız ve onun bize anlatacağı sürpriz şeyler de olabilir. Sevdiğimiz oyuncularla ilgili. Nelida Manzano, Nelida Manzano geldi Arjantin'den, özel üyem, özel abonem. Hola Nelida, hola. Hola, özel abonelerim olduğu Sevgiler. zaman, geldiği zaman yayını hemen bölüp onlara selam vermek zorunda hissediyorum kendimi. Sağ olsunlar. Onlar da özel ilgi gösteriyorlar ve bunu hak ediyorlar. Nelida Manzano, hola. Peki. Dün Ben de akşam hole diyorum. Artık öğrendim. Ya, öğren yabancı ülkelerde de videolarda haberlerimiz çıktığı için Bilal abicim bizim bu canlı yayınlarımızı alıp hep böyle hola diye başlıyorlar. Bravo. Bravo. Biliyorum, Bak iyi görüyorum. hatırlattın. İyi hatırlattın. Dün bir yerde gördüm, ayırdım o videoyu yayınlayacağım diye. Bulabilirsem yayınlarım. Ayırdım, nereye ayırdım? Bir yerde Latin Amerika'da bir ülkede çıkmışız ama şimdi tam hatırlayamıyorum. Bakacağım ona yayından sonra. İyi hatırlattın. Tabii bana da gönderirsen sevinirim Bilal abicim. Bir de tabii benim söylemediğim şeyleri de yapıyorlar. Demek ki oranın magazinlerinde de böyle şeyler var. Söylemediğim, anlayamıyorum bazen ama çevirip de anladıklarımız da oluyor. Hiç konuşmadığım konularda bile Onur Akay söylediği gibi açıklamalar yapıyor yurt dışı magazinleri. Hay Allah ya. Abartmayı Evet, seviyorlar demek ki. Hay Allah. demek ki. Olsun. Peki, Taşacak Bu Deniz vardı dün akşam TRT1 kanalında. Taşacak Bu Deniz reytinglerde hakikaten zirveyi de aşmaya başladı arkadaşlar. Zirvede Uzak Şehir dizisi vardı. AB ve ABC kategorisinde Uzak Şehir'i geçti. Bu ilk defa dün akşam gerçekleşti. Dün akşamki bölümle gerçekleşti. Totalde Uzakşehir birinciliğini koruyor ama yakında Taşacak Bu Deniz totalde de zirveye hakim olacaktır deniliyor. Sen seyretmiyorsun ama bu yansımalarını duyuyorsun tabii. Sosyal Tabii medyada duyuyorum. görüyorsun, değil mi? Duyuyorum. Başrol oyuncularının başarılarını duyuyorum. Özellikle bu diziyle yıldızı parlayan genç oyuncu, yeni Ava Yaman, Ava Yaman, ünlü evet, olan Ava Yaman bayağı dikkat çekti Bilal abicim. çok. Çok konuşuluyor sosyal medyada. Kendisiyle ilgili araştırmalar da yapıyorum ben. Bakalım belki Bilal Özcan TV'de kendisiyle ilgili bilinmeyenler gelebilir yakında. Onur Akay her zamanki gibi ilginç bilgiler hazırlıyor diyelim.
bekliyoruz sevgili Onur Akay ve Avayaman'a reklam teklifleri yağdığını duyuyorum. Bu reklamcılar da ne kadar hızlı ya. 8 hafta oldu dizi yayınlanmaya başlayalı. 2 ay. Hemen yeni bir yüz, yeni bir isim, yeni sevilen birisi, bir oyuncu buldukları zaman hemen teklifle gidiyorlar. Ajanslar, reklam ajansları ve reklam verenler sıraya girmişler ve Ava Yaman da o küçük kız da 19-20 yaşında henüz mutluluktan uçuyormuş aldığımız bilgiye göre. Dün akşam Eleni, Ava Yaman'ın canlandırdığı Eleni Türkiye'yi terk etti. İstediği gibi anne baba bulamayınca, yani kendisinin annesinin hoşlanmadığı bir kadın olduğunu öğrenince senaryo gereği, tabii aslında o da değil de senaryo şu anda öyle gidiyor. Eleni bundan hoşlanmadı ve Harvard Üniversitesi'nden aldığı doktora teklifini yerine getirmek için ülkesine, Atina'ya döndü. Oradan Amerika'ya gidecek daha sonra. Peki Eleni, yani Ava Yaman Karadeniz'den, Trabzon'dan ayrıldı. Dolayısıyla dizinin dışında ayrılıyor mu diziden acaba? Diziden ayrılacak. Peki Ava Yaman ayrılırsa olur mu sence Onur Akay dizi? Yani o tadı olur mu dizinin? Ne diyorsun? Mümkün değil Bilal abicim, ayrılmaz. Ayrılmaz. Dizilerde zaman zaman bu şekilde senaristler insanları merakta bırakırlar. Ayrılmış olsaydı zaten o sahneler çekildikten sonra duyardık kesinlikle. Sosyal medyada belki bir paylaşım olurdu veya ortaya çıkardı. Çok çok bence tuttu. E, O da çok daha yeni yıldızı parladı ve diziyle insanlar onu başrol olarak özdeşleştirdi. Mümkün değil yani ayrılması diye düşünüyorum. Ve de bu dizi bize neyi gösteriyor Bilal abicim? Senaryo böyle güzel olunca yepyeni yüzde olsa ses getiriyor. Türkiye'de meşhur oluyor. İnsanların yüreğine giriyor. Starlar işte gördük Hande Erçel olayında. Star bile olsa senaryo olmayınca insanlar izlemiyor. Demek ki senaryonun çok büyük bir önemi var. İki star bir araya geldi. Barış Arduç da vardı. Ancak olmadı. İşte Cuma gününün diğer dizisiydi. Taşacak bu Deniz'le birlikte yani aynı günle yayınlanan Evet. reytingde çarpışacaklardı. Ama Çok doğru. maalesef ki olmadı. Yepyeni bir yüz onları solladı değil mi? Geride bıraktı. Çok güzel söyledin. Hande Erçel oyuncuların kraliçesi diyorlar onu sevenler. Türkiye'nin en iyi oyuncusu, en güzel kadını, en diye Hande Erçel'le ilgili. Ama 19 yaşında bir kız geldi. Daha oyunculuğa yeni başlamış ve oyunculuğuyla, insanların üzerine bıraktığı etkiyle, insanların üzerine bıraktığı inandırıcılıkla e, her ay milyonlar, 10 milyonlar kazanan, her ay dünyanın her tarafından büyük alkışlar alan Hande Erçel'i sirkülize etti. Sirkülize etti. Hande Tabii, Erçel'in dizisini adeta gömdü. Ava Yaman'ın oynadığı çok güzel bir noktaya değindin. Taşacak Bu Deniz aynı gün yayınlanıyordu. Hande Erçel'in dizisiyle birlikte başladılar. Aynı günde, aynı hafta başladılar yayına aşağı yukarıya. Ama oyuncu bile olmayan daha önce Ava Yaman'ın yer aldığı dizi, ilk başta Ava Yaman'la çok sevildi bu dizi çünkü. Diğer oyuncular, diğer karakterler yavaş yavaş kendini sevdirdi. Ava Yaman birdenbire yıldız gibi parladı. Çok güzel bir noktaya değindi. Hande Erçel'le ilgili de bir başka sorum olacaksa ama onu biraz sonra konuşalım, olur mu? tabii. Bu arada Tabii şunu Bilal söyleyeyim, abicim, başarısını tebrik etmek lazım. Tabii ki tebrik etmek reklamcılar da lazım. peşinden koşacak. Evet, İnşallah e, daha da güzel başarılara imza atmasını dilerim. evet. Şunu söylemek istiyorum. Bizi yurt dışından izleyen değerli izleyenlerimiz, yaşadığınız ülkelerde en büyük platformlara, en büyük kanallara
baskı yapın, Taşacak Bu Deniz dizisini satın alsınlar Türkiye'den. Hakikaten o kadar memnun kalırsınız ki, o kadar güzel, o kadar ilginç bir dizi ki, her şeyiyle çok güzel bir dizi ve Rusya'da Ruslar bunu yaptılar. Rus seyircilerin arzusu, isteği üzerine en büyük dizi platformu İvi satın aldı Taşacak Bu Deniz'i ve yayınlamaya başlıyor arkadaşlar. Bu dizi herhalde yurt dışına en çok ihraç edilen dizilerden biri olacak. Onur Akay, ne diyorsun? Bence de. Ee, Yani zaten satılacaktır Bilal abicim. Onlar duyuyordur bu reytingleri, takip ediyorlardır Türk dizilerini. Çünkü Türk dizileri çok tutuyor. O ülkelerde hangi diziler Türkiye'de ön planda reytinglerine bakıp görüyorlardır. Bence Yalı Çapkını gibi ses getirecek bu dizide yurt dışında. Evet. Burada, yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bir yanlış algı var arkadaşlar, yurt dışına dizi satışı ile ilgili. Deniliyor ki 26 bölüm, elde olmadan, 26 bölüm çekilmeden dizi ihraç etmek mümkün değil. Yabancılar almazlar, almıyorlar falan. Hayır, yanlış. Bakın, Taşacak Bu Deniz 8. bölümü daha yeni yayınlandı. Bunun anlaşması 2 hafta önce yapıldı Rusya'yla. Yani 6. bölümde satın aldı Ruslar. Eee, Tabii, Dizi kendini gösteriyor zaten. Yani tutacak tabii. dizi zaten ilk bölümden kendini gösterir. Hele arkasında TRT gibi bir kurum var. TRT'de yayınlanıyor. Çok büyük bir güven. Yapımcısı da zaten OGM Production. Eee 5-6 tane dizisi aynı hafta içinde yayınlanan bir yapım şirketi. Zaten bağlantıları da var o GM'nin. Çok doğru. Kaç yıldır. Çok doğru. Dolayısıyla daha da çok satılacaktır yurt dışına. Sevgili Onur Akay, bu arada senin müzik çalışmaların nasıl gidiyor? Yılbaşı için bir programın var mı? Evet Bilal abicim yurt için 3 ayrı teklif var Mersin'den, Ankara'dan ve İstanbul'dan şu anda. Kıbrıs'ta vardı ama daha onunla ilgili kesinleşmedi. Böyle bir o tam yani teklifleyemeyiz, durdu gibi. Fakat e, ben aslında Azerbaycan'a gidecektim, anlaşamadık onunla. İlk önce Öyle mi? onlarla görüşmüştük. E, Mersin olma ihtimali yüksek görünüyor. E, Belli değil ama bakalım bu hafta benimki kesinleşecek. Yani bu hafta içinde, önümüzdeki günlerde kesinleşecek. Eğer ki uygun bulursam, bulmazsam bazı şeyleri de Bilal abicim. Ben zaten o kadar çok fazla çıkmadığım için ama yılbaşında hemen hemen her sene sahnede olduk tabii ki. Belli olmaz yani. %80-90 yine sahnede olma ihtimalim var yani. Anladım. Hayırlısı olsun. Senede 10 ekstraya, özel geceye yani böyle 10 özel geceye falan gidiyorum zaten Bilal abicim. Bunlar çok özel böyle bayi toplantıları oluyor. Türk sanat müziğini de seven çok özel gruplar oluyor. Ondan dolayı e, ben bu şekilde sahne programlarını değerlendiriyorum. Yeterli oluyor. Gece programlarına artık eski yıllardaki gibi sıkça girmiyorum yani öyle programlara çıkmıyorum çok. Şimdi en iyisini yapıyorsun. Az olsun, öz olsun. En iyisini Tabii. yapıyorsun sevgili Onur Akay. Bu arada Demet Akalın'la Berkay da barıştılar. 6 yıllık küslükleri sona erdi. Nasıl karşılıyorsun bu barışmayı? Ben sevindim. Yani sanat camiasında ünlülerin daha önce güzel paylaşımlar yapmış kişilerin küsleri güzel bir şey değil. Yine de aynı piyasada oluyorsunuz. Bir davette, bir ödül töreninde yüz yüze bakmak zorunda kalıyorsunuz Bilal abicim. Yan yana oturmak zorunda bile kalıyorsunuz bazen. Protokole bir bakıyorsunuz ki adınızın yanında, koltukta yazan adınızın yanında onun adı yazıyor. Doğru, evet oluyor Tabii, doğru. Doğru. tabii bayağı sıkıntı olabiliyor ama isimlerin beraberinde kaçınılmaz olarak da e, büyük egoları var tabii. Ünlülük yani büyük egolar getiriyor Bilal abicim. Aynen. Onu
Onu ben aşmak mümkün olmuyor. evet, Birdenbire nasıl söyleyeyim, anlaşmazlık yaşandığında pes eden taraf olmak istemeyebiliyor iki ünlü bravo de. bak, Bu çok sefer de daha çok ilerliyor ve belli bir süre küs kalıyorlar. Bu da öyle oldu tabii bence. Ama Demet Akalın'ın da yüreği güzeldir. Öyle kin tutmaz. E, Hemen affeder yani. Bir anlık bazı şeylerden dolayı kızmıştır. Bir şeyler olmuştur. Zaten o zaman bayağı bir gündeme gelmişti değil mi Bilal abicim? tabii, tabii. Onu hatırlatalım, söyleyelim onu. Neden, kavga etmişlerdi, neden araları açılmıştı. Eee, 16 Temmuz 2019'da Berkay'ın eşi Özlem Hanım ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Demet Akalın, dostlukları nedeniyle ziyarete giderek Özlem'e o zamanki, parayla 50 bin lira değerinde bir saat, Rolex saat, hediye etti. Ancak daha sonra Berkay o saati alıp İstinye Park'ta o firmanın Demet'in aldığı yere zaten o saat markasının İstanbul'daki mağazaları belli yerlerde, en büyük alışveriş merkezlerinde, işte Bağdat Caddesi'nde. E, Demet'in aldığı yere gitti ve onun parasını talep etti. Saati verip parasını talep etti. Adam da şaşırdı. Neden dedi değiştirmek yani parasını istiyorsunuz? Bunlardan bizde çok var dedi bu marka saatlerden. Daha başka bir şekilde değerlendireceğiz dedi. Bekleyin lütfen dedi. Demet Akalın'a sattığını biliyor adam. Baktı numarasına. Onların nüfus cüzdanı var o saatlerin. Kimliği var. E, Tabii. Dükkanın arkasına geçti. Demet Akalın'ı aradı. Dedi ki işte Berkay Bey burada. Sizin satın aldığınız saati iade etmeye getirdi. Ona hediye etmişsiniz galiba. Nasıl getirir? Ver onu bana telefona filan falan. Ondan sonra nasıl iade edersin? Ne oldu? Niye iade ediyorsun filan? Ya Demet işte iade ettik işte filan. Orada bir tartışma, bir kıyamet kopuyor ve Demet küsüyor. Yani Demet Akalın tabii çok iyi bir insan, çok iyi bir burada arkadaşlık yapıp kıymetli bir doğum hediyesi Tabii. değil mi? Haklı yani Bilal abicim. Aslında hediye değiştirilmez. O zaman anlamı kalmaz. Yani bir gömlek almıştır da hani bedene uymamıştır da tamam değiştirebilirsin. Aynı gömleğin bedeniyle belki değiştirilir. Kendisine uygun bedenle ama şimdi onun parasını istemiş yani. Parasını Parasını. isteyip de başka bir şey alınca ben anlamını yitireceğini düşünüyorum hediyenin. Ee, Onu yani yaşatmaz. Bak burada benim mesela terasta arka tarafta çiçeğim var. Onu her gördükçe aklıma Bilal Özcan geliyor mesela. Canım Tabii benim. onu da sularken konuşuyorum. Bugün Bilal abiyle canlı yayınımız var diyordum. Canım Yani benim. hediyenin işte o güzel yanı var Bilal abi değil mi? Evet. 2 sene önce geldiğinde mesela getirmiştin. Öyle güzel bakıyorum ki ona yemyeşil, çiçekleri de yazın açıyor. Çok Çok güzel güzel. bir şey. Her zaman hatırlanıyor. Onu değiştirince aklına bile gelmez bunu kim almıştı diye bence. O çiçeği Gidip de de yerine bir... Çanakkale'den Çanakkale üzerinden gelmiştik sana İstanbul'dan. Çanakkale'de bir çiçekçiye uğrayıp almıştım. Çanakkale'yi de ben yıllar sonra, çok uzun yıllar sonra ilk kez gördüm. 2 yaşındaydım Çanakkale'de. 2 sene kalmıştık, yaşamıştık babamlarla, annem babamla. Eee, Çanakkale'den aldığım için de o çiçeği sana ayrı bir anısı var bende. Ne Eee, güzel, evet, evet. çok sevdiğim bir dostuma götürüyorum. Hem de çok sevdiğim bir şehirden, bir Ne çiçekçiden güzel. alıyorum. Çok memnun oldum, o çiçeğin böyle güzel bir şekilde senin yanında. Çok mutludur, o da çok mutludur tabii, çiçek de çok mutludur. Şunu söyleyeceğim, burada telefonda tartışınca, Demet Akalın'la Berkay, o saatçide, Berkay hadi be bırak hiçbir şey istemiyorum senin hiçbir şeyini diye telefonu atmış çıkmış oradan. Saatçinin telefonunu atmış. Parayı da almamış. Ondan sonra Demet Akalın da saatçiye demiş ki sakın para bir daha gelirse verme. O para benim param ben istiyorum gelip alacağım benim hesabıma yatır filan. Parayı da Demet geri almış ve o küslük bak kaç sene.
6 sene Tabii. devam etti. 6 sene. Ama geçenlerde hatırlarsın belki sevgili Onur, Demet Akalın yine birisiyle barıştı. Şimdi ben hatırlamıyorum kimle olduğunu da. Orada söylediği bir cümle vardı. Barışmak istediğim tek bir kişi kaldı. Evet. Onunla da barışırsam tamamdır dedi. Evet. Ne güzel. Fatih Yürek'le de bir ara bir küslüğü vardı Bilal Heh, abicim. Fatih Yürek konusuyla evet bravo. Bak Evet, bravo. evet. Hastaneye Oydu gittiğinde. sanırım. Hastaneye gittiğinde Evet. iyi ki de barışmışım Evet, dedi. evet, evet Değil bravo. mi? Ne güzel. İşte bu ölümlü dünya. Bak artık Fatih Yürek uyanamıyor, kalkmıyor. İnşallah kalkar. Allah acil şifalar versin. Ben yine umudum var. Ama işte insan ne olacağı belli olmuyor. Şimdi küs olsaydı değil mi? İnsan daha da çok üzülüyor Bilal abicim. Ben de hayatta kimseye küsmem. Bir Ne sorun güzel. yaşasak mı? Onlar bana küser. Mahkemeye de verir. Ama mahkemeden sonra da benimle dost olurlar Bilal abi. Kimle mahkemeli olduysam arkasından dost olduk. Hay Allah ya. Bunun en güzel örneği de Bülent Ersoy'dur. Aa, Bülent evet. Ersoy seni mahkemeye verdi ama sonra seni gerçekten tanıyınca ne kadar dostluğunun kıymetli olduğunu anladı ve pişman oldu. Evet, evet. Eee, Çok değerli bir dostum Bülent Hanım da. Çok değerli sanatçımız. Demet Akalın'ın da işte bir kişi daha dediğine göre onunla da barışmak istediğini söylemiş. Zeytin dalı uzatmış bence. E, ya evet. Kim acaba? Hande Yener değil. Onunla küs değiller. O He, olduğunu düşünmüyorum ama yok. küsler miydi? Eee, şey Seda yaptım. Sayan olmasın. Seda Yok ablaya bir ara kızıyordu. Bir ben televizyon programı sonrasında bir şeyler oldu. ben şimdi bir anket yaptım. Sordum story'de biraz evvel, 2 saat evvel takipçilerime. Peki Demet Akalın'ın hiç barışmayacağı ünlü kimdir diye. Alişan mı acaba dedim. Hande Yener mi dedim. Çağla Şikel mi dedim. Hadise mi dedim. Bu isimlerden, bu seçeneklerden bazıları dolgu maddesi burada. Dolgu. Bir tanesi gerçek. Bir tanesi gerçek. Demet Akalın hiç barışmayacağı ünlü kimdir diye sordum. Hande Yener'le barıştı zaten. Tabii. Hande Yener'le barıştı. Çağla Şikel'le bu konunun bir alakası yok. Dolgu. Yok. Alişan'la zaten yıllar önce barıştı. Tabii. Hiç barışmayacağı insan Hadise. Hiç barışmayacağı Tahmin insan, etmiş. Evet. Evet. hiç barışmayacağı insan Hadise. O da Ebru Gündeş'le arasındaki sorundan dolayı Yakın. Hadise'nin Reza Zarrab olayından dolayı biliyorsun yıllar önce Hadise yüzünden boşandığı ileri sürülmüştü, iddia edilmişti Ebru Gündeş'in ve o konuda Ebru Gündeş'e çok büyük destek olmuştu Demet Akalın. Tabii. Hadise'nin de karşısında olduğunu her fırsatta söylemişti ve Hadise'yle barışması mümkün değil. Bunu da bizim programda söylemezsem olmaz da dile getirmişti zaten. Her ne kadar barış güvercini gibi olsa da burada Hadise'yle barışmayı hiçbir zaman düşünmediğini söylemişti. Bir o kaldı demiş. Acaba onunla da barışmak mı istiyor ki Bilal abicim, olabilir mi? Yok, o bir o kaldı şöyle, barışmak istediğim bir kişi kaldı demişti. Fatih Yürek'i ziyaretten çıkarken Berkay'ı kastetmişti. Eee, Doğru. Onunla da Özgür barıştı. Evet. Evet, Evet. Özgür Aras ikisinin de PR'ını yapıyor. Demet Akalın'ın yıllarca PR'ını yaptı, menajerliğini yaptı. Berkay'ın da menajeri PR'ını yapıyor. Özgür Aras onları barıştırdı. Barıştırmış. İkisi de Evet. çok iyi Özgür dosttur. Aras. Özgür Aras, Benim de çok sevdiğim bir dostum evet, Özgür Aras. Biz ilkokul birden lise sona kadar aynı sınıfta değil, aynı sırada okuduk. ciddi mi söylüyorsun? Evet, aynı Özgür'le. sırada. Ve ortaokul yılları çok ilginç. Ben Ankara'da radyoda programlara başladım Bilal abicim. Ama Türk Sanat Müziği programları sunuyorum. Kimse yaşımı anlayamıyor. Onur Akay'la Faslı Şahane, İnleyen Nameler, Türk Sanat Müziği'nin
değerli sanatçılarını konuk ediyorum. Programda çok özel şarkılar sunuyoruz. Hiç daha bu tarz programlar yapılmıyor o dönemde. Ben başlatmıştım. Ve de Özgür Aras da ben büyüyünce menajer olacağım diyen bir çocuktu. Hiç ben büyüyünce menajer olacağım diyen biri gördünüz mü Bilal abicim? Hiç. Çok ilginç değil mi? Çok. Yani mesela benden bana istekler gelir. Hemen buyurun buyurun menajer gibi davranırdı. Radyoda program yaptığım için dikkat çekmişti. Okulda da böyle konserlerde hep ben çıkarım. İşte Ankara'ya gelen sanatçıların hemen peşindeydi Özgür. Mesela Bülent Ersoy'un arabasının plakasını bana o vermişti o zaman. Bebek Gazinosu'nda 34E 3999 dedi bana plakası. Biz de küçüğüz daha. Orçun'la kardeşimle Kızılay tarafında bir yere giderken bir baktım 34E 3999 520 BMW'nin arabası. Bülent Hanım'ın arabası bu Orçun'un. Abi de baktık Tuna çorapları var meşhur. Bülent Hanım mağazadan çıktı arabaya gidiyor. Hemen gittik elini öpmüştük. Ondan sonra şuradan hemen kasetimi e, alalım, kasetinizi alalım Bülent Hanım dedim. İmzalayayım dedi size. Biz de Orçun da aldı, imzaladı, hediye etti bize. Böyle küçükken. Sonra Bilal abicim Özgür Aras seneler geçti. Ben o dönem HBB kanalında Mehmet Ali Erbil'in eşi Canan Kumbasar'ın programındayım. Gece sazlarla canlı yayın yapılıyor. O zaman uydu yok, çok izlenilen bir program. Nergis Kumbasar. Nergis pardon evet birden karıştırdım. Nergis Hanım'ın programındayım. O program sunuyordu. Gece programları canlı Türk sanat müziği sazlarıyla konuk olmuştum. Ve de programdan sonra bir telefon geldi. Ben bir arkadaşınız okuldan sizinle görüşmek istiyor. Görüşür müsünüz? Görüşeyim dedim. Özgür Aras. Özgür. Özgür. Ben İstanbul'a geldim. Ve Yaşar Kekava plakçılığa girdim. Benim de oradan albümüm çıkmak üzere. Albümüm çıkıyor. Özgür benim menajerim oluyor Bilal abi. Öyle mi? İnanılmaz bir tesadüf. Vay canına Evet. ya. İlk radyolara İstanbul'a alıyor Özgür'le gidiyor. Bir bana klip çekiyor. İşte yani nereden nereye böyle çok ilginç. Sonra da A grubu bütün ünlülerin menajeri oldu. Zerrin Özer'le başladı. Hepsiyle çalıştı. Evet. Çalışmadığı ünlü yok Tülay ve Özer. hala en Onunla iyi başladı. sanatçıların PR'ını da yapıyor. Menajerliğini Tabii. de yapıyor. Çok Yurt severim. dışında Çok değerlidir. Yüreği çok güzeldir. İyi ki de barıştırmış. evet, yurt dışından bizi izleyen değerli izleyenlerimize de söyleyelim. Türkiye'nin en iyi menajeri ve en iyi PR'cısıdır Evet. Özgür İşte Aras. biz onunla sıra arkadaşlığı yaparken de okuldan çıkıp eve giderken alışveriş yaptığım markette Serenay Sarıkaya'nın babasının marketiydi. Ya Allah aşkına. Evet. Serenay Sarıkaya'yla sen Ankara'da aynı mahallede miydin? Tabii. Aynı Serenay'ın mahallede. küçüklüğünü de bilirim. Böyle işte 7 8 yaşlarına kadar çok iyi biliyorum. Bakkalın önünde oyun oynardı. Babasının bakkalı vardı. Tabii Mustafa Sarı, Bey. Sarıkaya Sa- Bakkal. Sarıkaya evet bakkal. Sarıkaya bakkal ve de hem de babası annem de o zaman bankada çalışıyor. E, isim söylenebiliyor değil mi? İş Bankası Tabii. emeklisidir. İş Bankası'nda Bilal abicim. Annemin bankasında da hesaplarını da orada yapardı. Annemin de müşterisiydi. Annenin müşterisiydi. Peki sonra Babası. babası Serenay Sarıkaya'nın annesini ve Serenay'ı terk ediyor değil mi sonra? Evet, onları ben de orada oturan insanlardan duymuştum. Evet. Serenay çok tatlı bir kızdı böyle. Ben her oraya gittiğimde onu severdim. Orada oyun oynardı. Ondan sonra hatırlar bence. Hatta ben bizi orada ben de işte ondan ne kadar büyük oluyor ama ben tabii ondan bayağı büyük oluyorum. Kaç doğumluydu Serenay Bilal abicim? Şimdi birden çıkaramadım. Serenay Sarıkaya 32-33 yaşındayım diyor ama bence o 35 yaşında. Öyle mi? Yıllar önce duymuştum. Onun bir çocukluk arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın yaşını 2 yaş her yerde internette 2 yaş
küçülttüğünü söylemişti. Maalesef 33 görünüyor. bazı ünlülerin böyle takıntıları oluyor. 33 görünüyor, 35 olduğunu söylemişti bana o arkadaşı. Onun çocukluk arkadaşı. Doğru mu yanlış mı Serenay Sarıkaya isterse bağlanıp düzeltebilir. Peki Serenay Şimdi Sarıkaya'dan ben hesaplasam çıkarırım ortaya aslında. çıkarırsın Onun sen. Onur evet, Akay. Sen... onun yaşı doğru mu değil mi? Ama öyle şeyler yaşadılar. Sonra orayı terk etti annesiyle ikisi. Herhalde Antalya'ya gitmişlerdi. Öyle hatırlıyorum Bilal abicim. Başka Annesinin bir Annesinin onun muhasebecide çalıştığını söylemişti bana çocukluk arkadaşı. Muhasebe ofisinde. Ancak babası terk edince onları kazançlarının hem ev kirasını karşılamaya hem de işte geçinmeye yetmediğini, tabii kirayı ödeyemedikleri için evden çıkarıldıklarını ve borçlu bir şekilde evden çıktıklarını, sonra zar zor başka bir ev bulduklarını ama aynı şekilde orada da barınamadıklarını ve dolayısıyla Ankara'yı borçlarından dolayı terk edip Antalya'da kendilerine yeni bir hayat kurduklarını söylemişti. Bir çocukluk arkadaşı anlatmıştı. Bayağı sıkıntılar çekmiş bir kız ama sonra gel gör ki şimdi nerede yani? Nerede? Yani tabii. e, Yani işte o zaman benim duyduğum şeyler başka bir kadın olduğu falan söylenmişti babasının hayatında. evet. E, Annesi de Ankara'yı terk etmişti. Böyle iki değerli oyuncumuz, starımızın da böyle hem bebekliğini hem küçüklüğünü biliyorum. Biri Serenay Sarıkaya Ankara'dan, biri de Akçay'dan Afra Saraçoğlu biliyorsunuz. O da bebekken beni dinlemeye gelmiş. Kulisimde dururdu yani arabalar. E, Bebek arabalarını böyle kulisimde uyuturlardı. Afra da onlardan biri işte Bilal abicim. Sevgili Onur Akay, daha çok Ben başka 16 şeyler de yaşında burada çok meşhur oldum Körfez'de. İlk daha Seda Sayan beni Türkiye'ye çıkarmadan o zaman sabah programıyla beni tanıttı Seda Sayan. Beni duydu. Her yerden teklif olduğunu söyledi bütün o dönemin plakçılarından. Ve beni canlı yayın alıp canlı şarkılar söyletti Bilal abicim. Öylelikle başladı çalışmalarım ve konservatörü kazandım. Öncesinde de Akçay'da ilk ses yarışması birinciliğiyle çok büyük bir jüri. Cemal Safiler, Avni Anıllar, Selçuk Tekaylar. Burada Cemal Safi komşumuz bir de. Vurgun'un yazarı, kaybettiğimiz Muazzez Abacı'yı meşhur eden o muhteşem eser. E, Yarışmaya sokmuşlardı beni. Birincilik alınca da Bilal abi öyle işte Akçay'da birdenbire sahnelerde buldum kendimi. Babam da burada tanınıyor, müteahhit. Onlar da her gece dostlar geliyorlar beni izlemeye. Bütün Körfez beni izlemeye gelir. Onlardan biri de işte Afra Saraçoğlu'nun ailesiydi. çok güzel. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i Onur Akay'la konuşmaya devam edeceğiz değerli izleyenler. Şimdi bu Demet Akalın Berkay barışması aklımıza diğer küs ünlüleri de getirdi. Acaba onlar da barışırlar mı? Elbette ki barışsınlar. Onur Akay'a sorayım en çok hangisinin barışmasını ister? Murat Boz'la Burak Özçivit küsler. Serdar Ortaç'la Ebru Gündeş yıllardır küsler. Ahmet Kural'la Murat Cemcir maalesef küsler. Fahri Evcen'le Aslı Enver hala küsler ve Ajda Pekkan'la Bülent Ersoy küsler. Daha başka ünlüler de var ama aklıma gelenler bunlar. Öncelikle ivedilikle hangisi barışsın, hangi çift barışsın sence Onur Akay? Ya da Bence bunlar Bilal abicim e, Burak Özçivit'le Murat Boz çok aslında iyi bir dost, hatta ortaklık da yaptılar bir yapım değil mi? Filmde oynadılar birlikte Bilal abicim. Böyle küçük bazı bir film tutmadı herhalde. Bazı böyle sorunlar yaşadılar diye galasına duymuştum. gelmedi. Murat Boz filmin galasına katılmadı. Burak Özçivit orada ortak yapımcıydı. Çok üzüldü, çok kızdı Burak Özçivit. Galaya Evet, Almanya'daki beraber oynadıkları bir filmin Almanya Berlin galasına katılmadı Murat Boz. Ve evet öyle ve o da şiddet var. oldu.
Bir de Evet. yapımda da böyle gişede bir sorun da yaşadılar Bilal abicim. Bravo. Filip de Duymuştum gişe onu da. yapmadı. Gişe Evet, yapmadı. İyi ondan gişe yapmadı. dolayı da bazı sorunlar da yaşamışlar. Ama çok iyi bir dostlukları vardı. Onların barışmasını isterim. Ebru Gündeş'le Serdar Ortaç çok barışsa çoktan barışırdı. Serdar Ortaç'ın rahatsızlıkları oldu. Ebru biraz bu konuda, Ebru zaten kendisiyle ilgili yapılan hiçbir açıklamaya da cevap vermediği gibi bu konularda da biraz böyle kendini hep çeker nedense. Onun Çeker. öyle huyları var Ebru'nun, değil mi Bilal Evet, abicim? evet. Evet, evet. Ebru Gündeş öyle. Ketum, çok ketum. Çok ketum. Evet. Sen Ondan Bülent, dolayı Bülent, falcısız da hareket etmez. Yani bu e, tarot işte enerji şeylerine güvenir çok fazla Ebru. Onları bizim karşı komşumuza sürekli gelirdi rahmetli e, Ortaköy'deki evin İstanbul'daki. Sürekli enerji çalışması yapıp zengin koca çalışması yapmışlardı. Sonra da işte zengin kocaları sıra sıra buldu Bilal abi. ya, ya, ya. Ama Bülent demek ki Ersoy'la zengin kocayla olmuyor, değil mi? olmuyor. Olmuyor. Gerçek aşk olması lazım. Gerçek sevgi olması lazım. Bülent Ersoy'la Ajda Pekkan barışır mı peki? Ne diyorsun? Sen Bülent Ersoy'u çok iyi tanıyorsun. Tabii aslında böyle Bülent Hanım'da hiç şey yok ki. Ona karşı bir küslüğü de öyle çok yoktur. Kesinlikle barışır Bülent Hanım. Aslında Barışır Ajda mı? Pekkan da Bülent Hanım'ın sevdiğini ben biliyorum. Aslında biri devreye girse kesin barışırlar. Barışırlar Ajda mı Pek diyorsun? evet, ben Ajda Pekkan'la çok samimi görüşmediğim için görüşseydim barıştırırdım hemen. Kesin barışırlar diye düşünüyorum. Kesin. Ama biri süperstar, biri diva. Onların çarpışmaları her zaman oluyor nedense Bilal abicim. Evet, evet, Evet. evet. Peki, işte demin Serenay Sarıkaya'yı konuştuk da Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'yla 2 senedir Evet. bir ilişkisi var. Bunun gerçek olmadığı da söylense de Mert Demir'le Serenay Sarıkaya'nın sevgili oldukları yönünde kendilerinde çok paylaşımları oluyor. Birlikte seyahatlere gidiyorlar. Birlikte işte iki sevgili nasıl davranacaksa kameralar karşısında öyle pozlar veriyorlar. İki sevgili nasıl birbirini okşayacaksa, sevecekse, öpecekse bunları da canlandırıyorlar, yapıyorlar. İnsanları inandırıyorlar sevgili olduklarına. Şimdi Mert Demir'in e, yarın öbür gün her tarafa yayılacak sosyal medyada göreceğiniz bir röportajı var. YouTube'da yapıldı. Ben bunun teaser'ını seyrettim. Fragmanını seyrettim röportajın. Serenay Sarıkaya'yı soruyor röportajdaki iki ev sahibi. Serenay'a her sabah kahve ve çiçek alıp gidiyorum diyor Mert Demir. Serenay'a her sabah kahve ve çiçek. Her sabah mı diyorlar? Her sabah çiçek alır götürür mutlaka kendisine ve iki kahve, Papatya alıyordu. iki, Papatyayı çok sever. papatyayı çok sever. 2 kahve ve çiçek her sabah mı diyor? Her sabah diyor. Peki Onur Akay, sevgili misiniz, değil misiniz falan kafa hep karışık zaten insanlarda. Neden Serenay Sarıkaya'ya her sabah gidiyorsun? Neden sevgiliysen Serenay'ın evinde kalmıyorsun? Ya da ortak bir eviniz yok. Ya da o sende kalmıyor da her sabah anneanneni, babaanneni ziyaret eder gibi, gider gibi. Ya bu ne diyorsun bu konuda? Bu bana biraz saçma geldi. Ne diyorsun? Zaten ilk zaman ben bu camianın içinde müzisyenlerle çok iyi dostluklarım olduğu için Evet. aranjörler olsun, Bilal abicim bir peer ilişkisi olduğunu duymuştum. Serenay'ın da arzu ettiği bir albüm çalışması, müzik koçluğu gibi aralarında böyle bir ilişkiyle ama başlayan uzun süredir de bitmediği için e, belki bir şeyler olabilir bir kıvılcımla demek ki çünkü Pierre olsaydı şimdiye kadar biterdi ama hala mı çalışıyorlardı ve bunu sürdürüyorlar bilmiyorum ama sürdürsün alsın çiçekleri boş ver Bilal abicim Mert Demir olsun araya Ramazan girmesin. Bizim bakkalın kızının götürmediği jön kalmadı. Mert Ramazan Demir ile ilgili de bazen ben duyuyordum.
Onu çok beğendiğine. Demir olsun da araya Ramazan girmesin. Alsın papatyaları Mert Demir. Mert Ramazan Demir olmasın da diyorsun sevgilisi. Görüştüğü erkek Mert Demir olsun. Onu beğendiğini duymuştum çünkü. Yani bak diyor ki Stoak, Bilal Bey bu zamanki kadınlar erkekleri aynı evde tahammül etmiyor. Ayrı daha tatlı oluyormuş. Biz denemedik ama böyle böyleymiş diyor Stoak. Şundan da olabilir. Eğer gerçek aşk değilse aralarındaki senin söylediğin gibi sadece iş için görüşüyorlarsa ve yakın arkadaş, çok yakın arkadaş, sevgili gibi bir imajda etki etsin istiyorlarsa insanların üzerinde e, ilişki bitmez. Çünkü gerçekten sevgili olsalar bugüne kadar kavga, gürültü çok olurdu aralarında. Hiç Çünkü olmadı değil mi? hiç Hiç olmuyor. egoları yüksek çünkü ünlü oldukları Tabii. için ikisinin de. Bugüne kadar gerçek aşk olsaydı çoktan ayrılırlardı ya. Serenay Sarıkaya'nın en çok süren ilişkisi ne kadar sürdü ki? Yani en taş çatlasa 2 sene. Bunlar da 2,5 sene falan oldu. Bir de Bilal abicim arada sorunlar olurdu Serenay Sarıkaya. Ayrılır, barışırdı, küserlerdi falan. Çünkü ama dediğin bu konu da önemli. Yani çok iyi bir tespitte bulundum bence. Zaten benim de duyduklarım hep PR yönündeydi. Bu kadar uzun süre devam ettirmeleri acaba çok iyi bir dostlukları olduğu için mi devam ettiriyorlar? Ben anlaşma yaptıklarını bile duymuştum. Belki böyle bir anlaşma mı var aralarında bilmiyorum. Ama Enteresan. Enteresan. evet Niye? bu müzik camiasından bana söylemişlerdi insanlar. Hatta o zaman benim açıklamalarım televizyon programlarındaki magazinlere bile düşmüştü. Evet. Bir de her sabah Serenay'a gitmeye mecbur musun? Tamam diyelim ki sevgilisiniz ve ayrı ayrı evlerde oturuyorsunuz ama her sabah kahve ve çiçek alıp Serenay'a gidiyorum. Ya bu nasıl bir hayat? Her sabah Serenay'ın evine gitmeye mecbursun. Her sabah görüşeceksiniz illa. Bu Eee, kadar iyi sevgili her sabah niye ayrı evde uyanıyor ki? değil mi? Evet. Yani bu kadar seviyorsanız birbirinizi sarılıp da yatın be. Aynı yastığa baş koyun be. Bir kere denesenize Mert Demir ve Serenay Sarıkaya sarılıp da yatmayı. Çok tatlı oluyor sevince iki insan birbirini. Deneyin lütfen. Deneyin ve deneyimlerinizi bize anlatın. Onur Akay seninle program yapmak çok güzel. Ama bende Ben de de çok konu çok fazla. ne Konu güzel çok Bilal fazla. abicim. Ben de çok mutluyum, keyifliyim. Bizim de 14. Leo geldi. 15. Leo da Türkiye'de. Ya Bakıyor oradan bana pati sallıyor. 14. Leo bizim bu Papa değil mi? Yeni gelen İznik'e 14 müydü? Bizimki kaçtı? 13. o zaman. Senin Ondan önce Leo. ya alemsin. Ara sıra da girelim Bilal abicim. Çok keyifli, güzel haberler var. Biraz sonra Afram fanlarına da onları da anlatırız. Konularımız Evet. bitince. Bir tane de sinek geldi. Nereden geldiyse. O da canlı yayına çıkmak istiyor herhalde. Peki, peki. Hande Erçel'le Metin Akgülger birlikte bir filmde oynadılar dijitalde. Ama birbirlerine o kadar yakın duruyorlar ki ve dün bir röportaj düştü sosyal medyaya, YouTube'da yapılmış. Hande Erçel Metin Akgülger'i bir övüyor, bir övüyor, bir övüyor, bir övüyor. Böyle bir şey olamaz. İşte bugün de birlikte yine böyle son derece ya laubali demek istemiyorum ya ama gerçekten öyle. Yani Hande dilini çıkarmış filan. Metin Akgülger arkasına kahkaha atıyor. Böyle artık samimiyeti aşmışlar. Bir fotoğraf düştü sosyal medyaya. Eee, ve Hande Erçel'in sevgilisi yok. Metin Akgülger'in 4 senedir bir ilişkisi var. Bir fenomen. Ama insanlar yakıştırmaya da başladılar. Ben de bir anket yaptım sevgili Onur Akay, sosyal medyada. 4 tane şık yazdım. Hande Erçel ve Metin Akgülger arasında ilişki başlar, şıkkın biri. Birisi şıklardan biri Metin'in sevgilisi var. Bir şıkta başlamış olabilir.
Diğer bir şık, sonuncu şık, Hande öyle şey yapmaz. En çok ilişki başlar oyu aldı biliyor musun? Hande öyle şey yapmaz da en az oyu aldı. Sen ne diyorsun? Bilal İlişki abicim, şimdi seninle biz konuştuk ya canlı yayından önce, sohbet ettik başka konularla. Uzun zamandır konuşamıyorduk, 4 cumartesi gününden bu yana. doğru. İşte konuşurken bu konuyu da konuşalım diye de siz bana söylediniz de ben o anda size söylemedim canlı yayında olsun diye. Ben bu konuyu araştırdım. Çok yakın bir kaynak var bu konuya, benim de tanıdığım, bu piyasanın içinde. Çok merak Ee, ettim. Onur Akay ne söyleyecek? Çok merak ettim değerli izleyenler. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamlar televizyonda olsa böyle söylerdik, böyle tabii, derdik. değil mi, az sonra. Az sonra Evet. merak içinde bırakırdık seyirciyi ama televizyonda değiliz. Yine de çok izleniyoruz. Teşekkür ederiz ilginize. Beğen yaparsanız daha çok seviniriz. Beğen yaparsanız ve evet, abone olmadan izleyen arkadaşlar da abone olurlarsa. Onur Akay, kusura bakma kestim seni ama lütfen devam Olur et. mu Bilal abicim? Ee, Şimdi e, çok ilginç bir durum. Hande Erçel biraz zamana bırakalım demiş, istemiş. Yani sevgili olmayı istemiş e, Metin, ismini, evet, sevgili olmayı istemiş. Ama zamana bırakmak istemiş yeni bir ilişkiden çıktığı için. Fakat aralarında bir elektriklenme varmış, başlamış olabilir. Çünkü onun sevgilisiyle arasında problemler yaşanmış Hande Erçel yüzünden. öyle mi? Evet, evet. Kaynağım Hmm. çok sağlam. İkisine çok yakın. Çok özel bir kaynak. Yani artık başlatmış bile olabilirler ilişkiyi. Hande Erçel birazcık böyle kaçmış ama bırakmamış. Bunu duyan sevgilisinin ismini de bana söylediler ama şimdi ben onu hatırlayamıyorum, isminin ne olduğunu Bilal abi. Sen bilirsin belki. Cansu Akın, Cansu Akın. Evet, evet, evet. Evet, Ee, işte fenomen kendisi. evet, öyleymiş. Ee, Sorun yaşamışlar Hande Erçel yüzünden. Tartışmışlar. Belki de ayrılmışlardır. Sorun yaşadılar dendi bana. Ee, Herhalde yeni bir aşk başlıyor Hande Erçel'le ilgili. Ve başlamış bile olabilir. Başlamış bile olabilir diyor Onur Akay. Ee, Yani bizim dikkatimizden bir şey kaçmaz. Çünkü yıllardır Onur Akay da ben de bu piyasanın içindeyiz. Magazin haberleriyle yoğruluyoruz. Ünlüler dünyasını çok yakından takip ediyoruz. Ve ilk kez de bunu Onur Akay'dan duydunuz. Tabii Cansu Akın'ın da üzülmesini istemeyiz. Metin Akdülger'in 4 yıllık, 5 yıllık bir ilişkisi olan kadının da üzülmesini istemeyiz ama seçimler, bu seçimleri yapan kişilerin kendilerini bağlar. Bizler onların hayatlarına müdahale edemeyiz. Sadece burada konuşuruz, fikrimizi söyleriz. Allah her iki tarafa da hidayet versin. Allah her iki tarafı da sonunda mutlu etsin inşallah. Kimse bundan yıpranmasın, üzülmesin. Peki sevgili Onur Akay'cığım, bu konuda söyleyeceğim başka bir şey yoksa Afra Evet, Saraçoğlu. ben o konuyla ilgili not ettiğim bir şeyi arıyordum. Bulamadım. Onu yine başka bir programda söylerim. Ama e, kaynağım sağlam. Aralarında böyle başlayan bir elektriklenme, ilişki gibi diyebiliriz. Ama Metin Akgülger tarafından zaten bu istenmiş. Hande Erçel'e ilgisi varmış. Hande Erçel de ona karşı boş değilmiş. Bu yüzden de Metin Akgülger'in sevgilisiyle arasında problemler olmuş. Anladım sevgili Onur Akay. Peki, e, e, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu konusuna geçelim istersen. Senin bu konudaki görüşlerin doğru çıktı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili. Mert Ramazan Demir'in röportajını izleyince ne hissettin? En son Mustafa Ağda ile röportajı. Evet,
Mustafa Ağda zaten yakalayacak onları Bilal abi. Bak görürsün. Buradan söyleyeyim. O da çıkar. Takip edecektir. Şöyle benim söylediklerimi, yazdıklarımı aynen söyledi zaten. Bu bir hikaye dedi resmen. Doğru. Yani o kız siz de araştırmışsınız Bilal abicim. Siz de bulmuşsunuz. Bir dansla uğraştığını söylediniz değil mi? Evet. Öyle bir kızlardan biri. İçeride de rahatsız etmiş zaten. Arabada trafikte duruyormuş. Ondan sonra kız birdenbire böyle şeyler yapıyor. Tabii ünlü olmak istiyor. Tabii gazeteciler de yazacak, öyle davranan bir kızı yazmazlar mı? Burada bir haber değeri oluşuyor. Nereden bilsinler? Ama e, güzelce Mert açıklıyor e, olmayan şeyi. Daha önce yaz ayında da yaşadığımız bir görüntüler vardı biliyorsunuz. Düşmüştü Vardı ya. magazin programlarına. Oradaki kızla buradaki kızın benzer yanları çok fazlaymış zaten. Yani ikisi de aynı yoldalar. Aynı şeyi istekle gazeteciler de onları gündeme getiriyorlar. Mert de ikisini de yalanlamıştı. Ama dikkat ettiniz mi Bilal abicim? E, Diğeri de zaten diğer konuyu da biliyorsunuz. Afra gittikten sonra arkasından bir dedikodu çıktı takip ettiği için. Evet, evet. Kızılcık Şerbeti'nde Evet, evet. oynayan Evet, evet, genç bir oyuncuyu. oyuncuyla, Evet. evet, çıktığı için öyle bir Şeye dedikodu. dokundun. Bir daha dokunsan. Evet, Ha, tamam. evet, Geri gel. evet. Diğer tarafa döndü sanırım Evet. Bilal Düzeldi. abicim. Ondan dolayı e, zor böyle şeyler yaşadılar. Yani sosyal medyada antifanlar dediğimiz kitle işte Rahim Can Kapkap'la Afra Evet, Saraçoğlu evet. sevgili. İşte gördünüz barda eğlenmeye giden, Etiler'de mekanda eğlenmeye giden Mert'in sevgilisi oradaydı, yakalandı. Neler paylaştılar, neler. Ben hayır deyince de hepsi bana Bilal abicim. İşte artık sen bu hikayede en şey tarafsın, yenildin, bırak sevgili değiller gibi bana çok büyük bir böyle mesajlar geldi çok fazla kişiden. Ama onlara böyle kapak oldu Bilal abi işte. Mert neden peki Afra'yı bir türlü yalanlayamıyor Bilal abicim? Tabii Mustafa Ağa da başarılı muhabir kardeşimiz Afra Saraçoğlu'yla aranız nasıl, arkadaş mısınız, görüşüyor musunuz diye sorduğunda Mert Ramazan Demir e, yalanlamadı, yani inkar etmedi. Yani Afra Saraçoğlu ile ilişkimiz bitti, aramızda hiçbir şey yok filan gibi cümleler kurmadı. İsteseydi Tabii, çok rahatlıkla söyleyebilirdi. İki kelime, bir cümleyle o ilişkinin bittiğini, antilerin söylediğini Mert Ramazan Demir de tasdik ederdi. Ama bu soruyu da cevaplamak istemiyorum dedi. E, tabii, tıpkı, tabii. evet, Yani Mert normalde olmayan şeyi anında yalanlar. Ama olmayan şey. Afra'yı senelerdir böyle bir yalanlayamadı. İkisi yapımcının isteğiyle Yalı Çapkını sürerken de e, böyle aşk yaşamadıklarını söylüyorlardı ama çok yerlerde yakalandılar. Teknede olsun, işte ben söylemiştim eve geç saatlerde geliyor, kapıda olsun. Bayağı bir yakalandılar o zamanlar. Şimdi de yakalanacaklar yine. Çünkü aşkları tam gaz devam ediyor. Buradan bütün antilere duyurulur. Çok mutlular. Çok mutlular. İlişkileri, aşkları tam gaz devam ediyor diyor. Yani Onur Akay, yani e, eğer gerçek olmasaydı, eğer aralarında hiçbir şey olmasaydı, bir de Afra'nın ismini duyunca Mustafa Ağda birdenbire sordu. Afra ile görüşüyor musunuz diye. Böyle bir şey yaptı, bir heyecan yaptı. Dikkat ettin mi? Böyle bir irkildi duyunca. Sonra Tabii. güldü. Güldü. Afra'nın ismi Evet. güldü. Afra konusu açılınca gülümsedi, güldü ve konuşmak istemiyorum diye cevap verdi. Yani Afra ile ilgili Mert Ramazan Demir'in sevgisi, aşkı, ona olan saygısı çok fazla, çok büyük. Yoksa o da yani tıpkı antilerin yaptığı gibi
Bir cümle ya, bir cümle, 2 kelime. Yani Şimdi geride yeni kaldı dese projeleri yeterdi yani. Geride tabii kaldı dese yalanlaması için yeterdi. Hiç öyle bir şey. Bilal abicim Evet. yeni projeleri böyle birazcık otursun, reytingler iyi gitsin, daha serbest olacaklar. Benim duyumlarım var. Öyle mi? Evet, evet. Reytingler reytingler otursun da yani psikolojik olarak da rahatlayacaklar tabii, değil mi? Tabii daha serbest olacaklar. Bir de öğrendiğim bir şey var. Bizim canlı yayınlarımızı, alta yapılan yorumları hepsini okuyorlar, izliyorlar. Sağlam bir kaynaktan öğrendim. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Evet. Bizi takip ettiklerini zaten Şimdiye kadar bizi evet, yalanlamaları lazımdı. Menajerleri yalanlaması gerekirdi. Biz bir sürü açıklamalar yaptık senelerdir. Bir kere yalanladılar mı? Yalanlamadılar. hiçbir Onun zaman. için Bilal Özcan'ın da bütün ulaştığı bilgiler doğrudur. Benim de ulaştığım bilgiler doğrudur. İkisi de çok mutlu. Hem aşklarında hem işlerinde iyi bir dönemdeler. İyi bir dönemdeler. Hadi artık başlasın dizileri. Afra Saraçoğlu sette artık yani çekildi. 2 bölüm derken 3 bölüm çekildi. Şu anda elde hazır. Başlasın artık. Şu reklam servisleri daha iyi, daha hızlı çalışsın. Reklam servislerinin reklam kapasitesini doldurması bekleniyormuş. Tabii. Daha çok reklam alınsın İşte o dizinin arada da içine. tatil yaptı Afra. Evet, evet. Tatilde zaten Mert'in hediyesiydi ona. Ve de Bilal abicim 2 Aralık'ta onların devam edecek. Yani Aralık ayında o tatili yapamayacaktı. 2 Aralık'ta bir günlük de olmaz. Onun için böyle erken e, zamanda tatile gitti ki Vakit varken, değil mi? Evet. evet 2 Aralık'ta da yine var. Birlikte de bazı planları var. Sette de kutlayacaklar. Başka şeyler de var. Onları da konuşuruz zaten Bilal abicim. Ben böyle bir konuyu tam olarak öğrenince yine Bilal Özcan TV'den açıklayacağım. Pazartesi günü Onur Akay'la yine yayınımız var. Perşembe. Allah Bugün izin verirse, değil mi? Yok, pazartesi yok. Pazartesi yok. Bugün Perşembe. günlerden Bugün cumartesi Bilal abicim. cumartesi. Perşembe günü. Perşembe Evet. günü, pardon. Perşembe günü tekrar Onur Akay'la yayınımız var. Perşembeye kadar yine yeni bilgilerle inşallah huzurlarınızda oluruz arkadaşlar. Tabii. Şimdilik bize müsaade diyoruz. Sevgili Onur Akay, renk kattın, çok güzel şeyler anlattın. Çok teşekkür ederim yayınıma Ben katıldığın. de çok mutlu oldum Bilal abicim. Sizinle birlikte olmaktan bizi izleyen herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi Leo'yu çağırayım da şu sinekle biraz o oynasın. Sinekleri Sinek, rahat bırakmadı canlı yayın boyunca. Terasa giriyor bazen camı açınca bu doğru. şeyleri. Ama Bilal abicim gerçekten Bilal Özcan TV'deki izleyici kitlemiz çok değerli. Çok Sağ ol. böyle onlar da vefalı, hiç bizleri bırakmıyorlar, izliyorlar, takip ediyorlar, yorumlar yazıyorlar. Onlar için bilgilerin en doğrusunu her zaman bulacağım ve huzurlarınızda olacağım inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim sevgili Onur Akay. Dostlar, bizimle olduğunuz için sağ olun, eksik olmayın. Lütfen beğen yapın ve abone olursanız, abone olmadan izleyen dostlar çok memnun oluruz. Yorumlarda da katkınız olursa, yorumda bırakırsanız videonun altına sorularınızı da bekliyoruz elbette. Çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Sevgili Onur Akay, görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.